Hemen ikinci sorumuz ile devam ediyoruz. Konumuza tufanın yaşandığını ispatlayan bilimsel ve tarihi deliller var mıdır? Onu araştırıyoruz artık. Bilimsel delilleri sunmadan önce birlikte hatırlayalım isterseniz. Dünya üzerinde hangi coğrafyalarda tufan miti anlatılıyor? Tabii ki bunların hepsini saymak mümkün değil. Başlıcalarını sayabiliyoruz ancak. Bir, Fırat ve Dicle havzalarında Sümer mitolojisi olmazsa olmazımız. Yine Fırat ve Dicle havzalarında Babil Atrahasis mitolojisi. Orta Asya'da bizden bir mit, Orta Asya'da Altay söylenceleri Nama mitolojisi. Çin'de iki ayrı mitoloji, İmparator Yu ve Nüva ile Fuxi çiftinin tufan mitleri. Hint mitolojisinde Mahabharata'da ilk insan Manu tufanı. İnkalarda Efendi Kontiki Viracocha, isim biraz garip, mitolojisi. Mayalarda Tanrı Hurakan mitolojisi. İskandinavlarda Ragnarök efsanesi. Avustralya aborjinlerinde dev kurbağa miti ve Yunan mitolojisinde Prometheus'un oğlu olan Deukalion tufanı. Bu mitlere ek olarak da tabii ki kutsal kitapları sayabiliriz. Eski Ahit, İncil ve Kur'an'da da Nuh tufanı detaylı bir biçimde anlatılıyor. Bilimsel kanıtlarımız ise 3 tanedir. Bunları hemen saymaya başlıyoruz. İlk kanıtımız Poseidon mitinde de değindiğimiz Karadeniz Havzası'nın su ile dolmasıyla alakalı. Jeologlar Walter Pitman ve William Rhine'a göre Nuh tufanı Karadeniz Havzası'nda gerçekleşmiştir. Çok uzun yıllar önce Karadeniz Havzası içinde bir tatlı su gölünü barındıran bir tarım havzasıydı. Yani şu anki deniz yoktu. İnsanlar yaşıyordu orada. Bu yaklaşık olarak 70 asır önce olan bir olay ki bu da M.Ö. 5000 yıllarına tekabül ediyor. Küresel ısınmanın etkisiyle yükselen su seviyesinin nedeniyle Akdeniz'in suları önce Ege ve Marmara'yı dolduruyor. Zamanla İstanbul Boğazı'nın güneyinde yer alan engeli aşan sular Niagara Şelalesi'nin 200 katından daha fazla akış hızı ile Karadeniz Havzası'nı dolduruyor. Bilmiyorum, Niagara Şelalesi'nin hiç akışını gördünüz mü? Muhakkak görmüşsünüzdür. Korkunç bir akış hızından bahsediyoruz. Teoriye göre Karadeniz Gölü günde 15 santim yükseldi. Su yükselmesinin toplamda 150 metre olduğu kabul edildiğine göre bu yükselmenin 1000 gün yani yaklaşık 3 yıl sürmüş olması gerektiği söyleniyor. Yine detaylı bilgi için arzu eden arkadaşlar Walter Pitman ve William Rhine tarafından yazılmış Nuh Tufanı kitabını okuyabilirler. Oradan gerekli bilgileri elde etmeniz mümkündür. İkinci teorimiz ise bir Sümer şehri olan Ur'dan geliyor. Arkeolog Wally, Ur şehrinde kazı yaparken 3 metre kalınlığında kum tabakasına rastlıyor. Daha sonraları Mezopotamya'nın başka şehirleri, örneğin Kiş ve Şurupak kentlerinde yapılan kazılarda da evlerin içinin temiz kumla dolu olduğu görülüyor ve bu da tufanın gerçekleşmiş olduğu, onu doğrulayıcı işaretlerden biri olarak kayda geçiriliyor. Bunun yanı sıra zaten biliyorsunuz arkeolojik deliller de mevcut. Bu arkeolojik delillerde Şurupak kentinin 10. kralı Utnapiştim zamanında, evet yine meşhur Utnapiştim'den bahsediyoruz, Enki'nin Utnapiştim'i. Korkunç bir sel felaketi yaşanmış olduğu ispatlanıyor. Bu da bölgedeki tufan hadisesinin önemli kanıtları arasında yerini alıyor. Tabii dürüstçe bir yaklaşımda bu görüşe karşı olan itirazı da belirtmemiz gerekiyor. Smith ve Woolley'den sonra yapılan araştırmalarda sözü edilen kum tabakalarının Fırat Nehri setinde bir yarılmanın sonucunda birkaç kilometrelik alana yayılmış saçıntı birikimiyle oluştuğu ifade edilmiş ve mevcut izlerin bir tufanın sonucu olamayacağına işaret edilmiştir. Bununla ilgili yine detaylı bilgileri videonun altındaki linkten arkadaşlarımız, isteyen insanlar temin edebilirler. Son kanıtımız ise Mısır'da yer alan Sphinx'in bizzat kendisi sunuyor bizlere. 1991 yılında iki Amerikalı araştırmacı Johnny
John Anthony West ve jeolog Dr. Robert Sco, Mısır'da yer alan Sfenks üzerindeki aşınmaların sanıldığı gibi rüzgar aşınması değil, sıkı durun, yağışa ve su yüksekliğine bağlı su aşınması olduğunu iddia ettiler. Dahası Sfenks ve Gize piramidinin sanıldığı gibi M.Ö. 3500 değil, aslında 10.500 yıllarında yapıldığını da iddialarına eklediler. Yani Nuh tufanından önce. İddialarının temel varsayımı da Mısırlıların takvim yılbaşlarını Nil'in taşma zamanlarına göre ayarladıkları ilkbahar ekinoksu oluşturuyor. Savlarına göre antik Mısırlılar ikonik öğelere sıkı sıkı bağlıydılar ve eğer Gize piramidi gerçekten M.Ö. 3500 yılında yapılmış olsaydı, Heliak yükselişine göre Sfenks'in aslan değil, boğa takım yıldızından dolayı boğa formunda olması gerekirdi. İddiaları bu yönde. Heliak yükselişini de açıklayalım hemen. Heliak yükselişi gün eşitliğinin olduğu 23 Mart ve 21 Eylül günlerinde gün doğumu yakınken gözlemlenen en son yıldız veya takım yıldızıdır. O halde Gize piramidi Heliak yükselişi Aslan burcundayken inşa edilmiş olmalıdır. İki araştırmacı en son ne zaman ilkbahar ekinoksunun Aslan burcuna denk geldiğini araştırdıkları zaman karşılarına M.Ö. 10.500 tarihi çıkıyor. Yani Nuh tufanı esnasında Sfenks aslanlar gibi ayaktaydı ve bu aşınma izleri pekala tufandan kalmış olabilir. Anti görüşü de sunuyoruz. Buzul çağı M.Ö. 10.000 gibi sona ermiştir ve bu zamanların aşırı derece yağışlı olduğu da bilinmektedir. Yani Sfenks üzerindeki su aşınması izleri bu sebeple de meydana gelmiş olabilir. Yine detaylı bilgi için linkimizi videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Çok fazla zamanımızı alabilecek Batık Mu kıtası ve Atlantis ile ilgili söylencileri de sadece hatırlatıyoruz ve bu sorumuzun cevabını burada tamamlıyoruz.